Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncü ismi, gençlerin Selçuk abisi, Sayın Selçuk Bayraktar'ı konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Sayın Hocam, sevgili arkadaşlar, hepinizin 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. Tabii özellikle sağlık camiası ve tıp ailesi bir anlamda, doktorlar, yıllarca sivil toplum hareketlerinin içinde olmuş birisi olarak, yani bir taraftan derinlemesine alanında uzmanlaşmış bir mühendislik barındıran bir hayatım var. Bir taraftan da dünyanın en büyük teknoloji etkinliği dediğimiz işte Teknofest gibi bir etkinlikle bir toplumsal dip dalganın öncülüğünü yapan bir vakfın içinde bir sivil toplum aktivisti olarak çalışan bir yönüm var. Tabii büyük organizasyonları büyük gönüllü ruhlarla bugüne kadar gerçekleştirdik. Özellikle Teknofest kendi alanında açık ara dünyanın en büyük organizasyonu oldu. Milyonları ağırladı, milyonlar yarışmalara başvurdu. Ama şunu itiraf etmek istiyorum. Doktorlar ve sağlık camiası kadar yüce gönüllü, bir taraftan dünyevi donanımlarıyla da onu sentezleyip büyük ruhlu ve gönüllü ruhlarının bu kadar yüksek olduğu bir topluluk hayatımın hiçbir döneminde görmedim. O anlamda sizleri gerçekten yürekten tebrik etmek istiyorum. Can Sağlığı Vakfımız da sadece son bir yılda o gönüllü ailesinin gerçekleştirdiği etkinliklere, 81 ilimizde gerçekleştirdiği etkinliklere bakacak olsak ne demek istediğim çok daha net anlaşılırdı. Hatta az önce Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Ali Nart Bey'e ya acaba siz bu can sağlığının faaliyetlerinden derlediğiniz filmi gösterebilir misiniz diye sordum ama tabii buranın teknik imkanları müsaade etmediğinden inşallah o da başka bir zamana kalır. Tabii 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle bir araya geldik ama bizleri bu kocaman bir aile gibi aslında etrafında toplayan asıl unsur Ramazan. Tabii Ramazan, az önce masada da genç kardeşlerimle, doktor kardeşlerimle, doktor adayı kardeşlerimle biraz sohbet etme imkanı buldum. Tabii hemen neden tıp, neden sağlık bilimleri bu alanı seçtiniz diye sordum. Onlar da bana tabii soruyla cevap verdiler. Tabii bu soruları çeşitlendirmek mümkün. Neden bütün gün boyunca aç kaldık ve sonra bir araya geldik? İşte neden doktor olduk? Neden insanların ruhen ve madden şifa bulması için bu kadar gayret sarf ediyorsunuz? Bazen uykusuz kalıyorsunuz. Bazen büyük fedakarlıklara, kimsenin yapmayacağı fedakarlıklara katlanıyorsunuz. Neden? İşte bu soruların cevabını tabii bizler biraz daha pozitif bilimlerle ilgilenen işte mesleğim, babadan da geçme bir anlamda, genetik anlamda geçmiş olan asıl mesleğim mühendislik. Yani temel bilgiyle ilgileniyoruz. Daha çok kainata nedir gözüyle bakıp onu matematiksel ifadelerle ifade edip makineleri inşa ediyoruz bizler mühendisler olarak. Tabii makineler öyle şeyler ki sanayi devriminden beri
kendilerinden müşahhas bir değerleri olmamasına rağmen büyük güç ve zenginlik ürettiklerinden adeta kutsanmışlar. Bugün de çok benzer bir dalgayı işte yapay zeka ile görüyoruz. Yapay zeka işte insanlığı ele geçirecek, insanlığı kurtaracak, yapay zeka doktorların yerine geçecek, yapay zeka şarkı söyleyecek, yapay zeka film yazacak, yapay zeka bizi uçuracak. Şimdi de ben robotçuyum, robotik bilim alanında uzmanlık yapmış, Cezeri'nin ekolünden gelen bir mühendisim. Robot uçaklar yapıyoruz, yapay zekayı yıllardır kullanıyoruz. Şunu çok iyi biliyorum, makineler kendi başlarına ne kadar kutsiyet atfedilse de çok sefil varlıklar. Yani gayet sıradan varlıklar. Sefil derken kastım o. Herhangi bir kutsiyetleri yok. Ne Akıncı'nın, ne Kızıl Elma'nın. İşte Akıncı mesela bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik dediğinde belki anlam kazanan bir makine. Veya Kızıl Elma bir ülke gibi tam bağımsızlığın peşinde yüzyıllar boyu üzerine bir anlamda birikmiş, öğrenilmiş çaresizliği yıktığı zaman belki gerçekten anlamlı bir makine. Onun dışında manası da olmayan, ruhu da olmayan, vicdanı da olmayan, sadece işte cıvatalardan, yazılımlardan oluşan madde. İşte bu neden sorusu çok önemli ve Ramazan aslında bu anlamı kendi başına sadece bu bir araya gelişimizde bile bu anlamı taşıyor. Yıllar önceydi, dünya tıp çalışanlarının ne kadar büyük yüce ruhla sahip olduklarını kendi gözleriyle şahit olmuştu, tanıklık etmişti. İşte pandemi döneminde insanlık büyük bir imtihandan geçti. Dünyanın en zengin ülkelerinde, en fazla imkana sahip olan ülkelerinde çok ters manzaralar ortaya çıktı. Binlerce insan işte solunum cihazı bulunamadığından, yoğun bakımlara sığmadıklarından işte yoğun bakımlar taştı ve insanlar öldü. Bunun üzerine ne yaptılar? Bir an önce bu solunum cihazlarını işte bir anlamda yarı teknolojik tıp cihazı olan bu cihazların acilen tedariğiyle alakalı tedbirler geliştirmeye çalıştılar. Baktılar ki tedbirler işe yaramıyor, tedarik edemiyorlar, daha fazla insan ölüyor. Ne yaptılar? Cihazların satışını yasakladılar. Yani önce ben öleceksem herkes ölsün anlayışıyla cihazların satışının yasaklanması bu sefer herkesin daha fazla tedbir almasına ve iyice cihaz kıtlığına neden oldu. Daha fazla insan öldü. Yine ben öleceksem herkes ölsün anlayışıyla bir devamını daha yaptılar. Cihazların parçalarının satışını dahi yasakladılar. Ve bunun sonucunda tabii herkesin birbirine olan karşılıklı bağımlılığı çok daha az cihaz yapılabilmesine vesile olarak çok daha fazla insan öldü. Ben öleceksem herkes ölsün dedi. Dünyanın işte en zengin ülkeleri, en müreffeh ülkeleri, teknolojide en ileri ülkeleri. Ama insanlar öldü. Çok daha fazla insan öldü. Peki bizde ne oldu? Hiç unutmam, bir Ramazan'dı. Şunu söyledik, bu sağlık çalışanlarımızın gayreti, ortaya koyduğu ruh, azim, inanç. Bakın saydığım kelimelere dikkat edin, donanımla alakalı bir şey yok, maddi donanımla. Ruh dedim, azim dedim, inanç dedim. Şimdi doktor olmak için işte okumanız gereken kitaplar, girmeniz gereken dersler herhalde buradan Kars'a yol olur değil mi? Biz de akademik camiada bulunduk yıllarca. Ama öyle bir ruh ortaya koydular ki bizler de etkilendik. Dedik ki bir şeyler yapalım. Bu çabaya bizler de destek verelim. Ne yapalım? Solunum cihazı başlayalım. Ya bize o arkadaşlarla istişare ederken o da yakışmaz. Bizler ülkemizin ihtiyacı olan, nasıl ki SİHA'larda ülkemizin ihtiyacı olan, bağımsızlığı, egemenliği, güvenliği için ihtiyacı olan insansız hava araçlarını geliştirdik. Burada da mühendisler olarak kendimizi bu işe vakfedelim. Bir an önce ülkemizin ihtiyacı olan bu cihazları geliştirelim. Hemen çok büyük bir gayretle, azimle, adeta bir seferberlik haliyle Aselsan'dan işte ufak bir startup'ın geliştirdiği
cihaz vardı. Yaklaşık 5-10 senedir çalışıyorlardı. Onlar Biosys ve aynı zamanda Arçelik'te hızlı üretim adına Ramazan ayında böyle gecesi gündüzüne karışır bir şekilde çalışmaya başladık. 15 gün içinde cihazın ilk prototipini bir anlamda geliştirmiş olduk. Sonrasında da tabii hızla üretime sunmak üzere Arçelik'te işte bir yandan çalışmaya başladı. Ama anlatacağım hikaye şu, hiç unutmam. Ramazan günüydü, biz işte sabahlara kadar çalışıyorduk. Bir yandan tıp çalışanlarını düşünecek olsak sizler çok daha fazla tabii ekipman ve tedbir uyguluyordunuz ameliyathanelerde veya hastanelerde. Bizler de maskelerle beraber bir umut işte böyle bir sistem gelişir mi diye uğraşıyorduk. Şu söylendi, 2 hafta sonra cihazların ülkemizden bir tane bile cihazı bulunmayan Somali'ye hediye edileceği, hibe edileceği. Ama bir cihaz bile yok. Yani bir kişi bile zatürreye bir anlamda hastalığın sebep olduğu zatürreye, pnömoniye yakalanacak olsa vefat edecek. Solunum cihazı olmadığından. Yani nefes alamayarak ölecek. Şimdi dünyada da ne var? Solunum cihazlarının satış parçaları bile yasaklanmış. Bizde ise cihazı bir an önce yapalım, tam bir seferberlik haliyle bunu geliştirelim. Hem ülkemize hem de dost kardeş coğrafyalara imkanları yoksa onlara da destek olalım inancı var. Ve onların belki bir cihaz alacak bile imkanları yok. Ramazan ayıydı, dediler ki 15 gün içinde işte şu saatte, şu tarihte, şu pistin üzerinde olsun, kargo uçağıyla gidecek. Tabii biz iyice stres olduk. Niye? Çünkü cihazı zamanında yetiştiremeyecek olursak, bu arada tümüyle gönüllü olarak yapılan bir faaliyet ve üstüne binlerce cihaz da kurumumuz tarafından, Baykar tarafından hediye edildi. Yani düşünün ki uçak yapmayı bıraktık, bu cihazları geliştiriyoruz. Yani hibe de edebilirdik ama sıfırdan cihaz yapılıyor, düşünün. Aynı zamanda cihazlar da hibe edildi. Tabii büyük bir stres sardı. Niye? Çünkü o dünyanın bir ucundaki, o dost ve kardeş coğrafyamızdaki en imkanı olmayan insan nefessiz kalıp ölecek mi? Biz cihazı düzgün yapamadık diye. İşte mühendislik eksikliklerinden dolayı. Tabii sabahlara kadar uğraşıyoruz, bazı eksiklikleri bitmiyor. Sabah 5'i, 6'yı, 7'yi, 8'i buluyor. Böyle sahur vakti geçiyor, sahuru da iş yerinde yapıyoruz. Maskelerle, gözlüklerle bitmiyor. Son gün geldi. Sabah 4'tü, 5'ti, herhalde sahur oldu. Bir yandan da telefonla arıyorlar. Bak bir an önce son yazılımı verin, yazılımını değiştiriyoruz. Çünkü akış parametreleriyle alakalı ufak bir problem var. O bir türlü düzelmiyor. Neyse son saatlerde, son 10 dakika falan kala uçağa yetişecek ya cihaz. Bitti. Bir şekilde çözüldü. Yani mucizevi bir şekilde o makinenin düzgün çalışmasını, solunum cihazının çalışmasını sağlayacak yazılımı biz son haline getirmeyi başardık ve işte Somali'ye bir cihaz bile olmayan Somali'ye son halini üretmiş olduk. Tabii inanılmaz bir anlamda o stresten de kurtulmuş olduk. Ve devamında da bütün o Ramazan boyunca tabii cihazın gelişmeleri ve üretimi devam etti. Binlerce cihazı Türkiye hem kendi ihtiyacı için, binlercesini yurt dışında ihtiyacı olan diğer ülkeler için tedarik etti. Kimilerini hibe etti. Şimdi bir tarafta işte ben öleceksem herkes ölsün diyen anlayış, bir diğer tarafta da yaşayacaksak hep birlikte yaşayacağız diyen anlayışın, medeniyet anlayışının uzantılarını ve sonuçlarını görüyorsunuz. İşte o aslında ne ruhu, ne manası, ne vicdanı olmayan o makine, o anlamla birlikte, o gayretin, yani dünyanın bir ucunda bir cihaz dahi olmadığından nefessiz kalıp ölecek insana şifa alabilmek için o verilen gayretle birlikte o cihaz bir anlam kazanmış oluyor. İşte yaptığımız bütün işlerde bu nedeni arkadaşlar, sevgili kardeşlerim, daha üst olan manayı bulmaya çalışalım. Sizlerle bu örneği böylesine kutlu bir günde hem de aynı zamanda
Tıp Bayramı'nda beni de çok etkileyen anımı paylaşmak istedim. Tabii dünyaya baktığımızda maalesef dünyanın korkunç bir karanlığa doğru sürüklendiğini ve bütün müesseseleriyle beraber neredeyse yıkılmış olduğunu görüyoruz. Barışı, huzuru, insicamı koruyan bütün müesseselerin tahrip olduğunu, kurallarının yıkıldığını görüyoruz. Dünyanın yeniden hürriyetin, adaletin ve merhametin kuşattığı dünyanın yeniden inşa edilmesi gerekecek. O dünyayı da medeniyetimizin güneş yüzlü çocukları, yani sizler inşa edeceksiniz. O günlerde buluşmak dileğiyle, sevgiyle kalın arkadaşlar. Ramazan bayramınız şimdiden mübarek olsun. Hasreten ailelerinize sevgilerimi iletiyorum. Sağ olun, var olun.